Merhabalar efendim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Bugün ne yapacağız? Tabii ki de PowerPoint'te etkili sunumlarımıza devam edeceğiz. Bu Instagram'da hızlı hali var. Bilginiz olsun şimdiden. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bunları bir güzelce yerleştirelim kedilerimiz ki daha tatlı minnoş dursunlar. 4 adet kedi aldım. Daha fazlasını almamıza gerek yok. Çok da abartı olmasın. Bir kedilerimizi yerleştirelim. Doğru açıyla yerleştirirsek çok daha iyi olur. Okey, tamam. Bu bizim için yeterli bir şey. Yazılarımızın altta. Şimdi o ortası boş olan daireyi seçeceğiz. Buradan şu şekilde. Tabii bak, Ctrl Shift yardımıyla bunu büyütün arkadaşlar. Böyle devasa bir şey yapın. Hatta birazcık daha büyütebiliriz aslında. Bir dakika. Yok, pardon. Şu köşeden seçmediğimiz için. Heh. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu ortadan tutup şöyle alacağız. Gördünüz mü? Mükemmel. Artık tek bir hane indirdik. Fakat buna sağa tıklayın. Şekil biçimlendirmeden ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun saydamlığını düşüreceğiz. Çünkü çok saydam. Yani saydamlığı çok düşük. Ondan arka plan gözükmüyor. Bunun biraz saydamlığını düşüreceğiz ki arkadaki objeleri de görebilelim. Tamam, bu şekilde olsun. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bizim bir kedi yazımızı alalım. Aldık. Şöyle biraz yana kaydıralım. Tamam, bir de yaklaşalım hatta şu şekilde. Yok, kayma, oraya kayma. Şöyle yaptık, şöyle kaydırdık. Buradan ekle kısmından metin kutusu ekliyoruz. Şuraya hemen ekleyelim. Neydi? Şu yazıyı ekledik. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Geri al. Heh, tamam, şimdi oldu. Kusura bakmayın, o daireyi biz yazdık, yazıyı yüksek ihtimal. Ondan bir sıkıntı oldu. Buradan bizim böyle Amasis yazalım. Büyük bir yazı tipi olsun bizim için. Çok daha iyi olur. Rengimizi de ne seçelim? Tabii ki de siyah seçelim. Şimdi bunu böyle yaptık arkadaşlar, tamam mı? Bu arada bunu slide çoğalt veya Ctrl C Ctrl V yardımıyla da çoğaltabilirsiniz. Burada ne yapacağız? Şu tarafı alacağız. Aldık değil mi? Mis gibi aldık. Bu yazıyı işte şu şekilde alabilirsiniz. Mesela farklı bir geçiş. Ya bu tamamen size kalmış zaten. Buradan hemen siyah kedimizi alalım. Şunu kopyalayalım. Seçtik hepsini. Bu arada Ctrl A yardımıyla hepsini seçiyorum. Buradan ne kadardı? Şu yazı yeterli bizim için. Yine siyah yapalım. Şöyle alalım. Bu sefer ne yapacağız? Tamam, bu olur. Şöyle al. Olmazsa arkadaşlar ayarlayacağız şimdi. Şimdi burada ne alacağız? Bu yazıyı alacağız. Bengal kedisiymiş bu arada. Öğrendiğimiz iyi oldu bizim için de. Yine amasimizi seçtik. Buradan boyutlandırmayı ne seçsek? Şunu seçip şöyle yukarı kaldıralım. Mükemmel. Tabii öncelikle bir son olarak yazı tipimizi de değiştirelim. Sonra bir alttakine gelip bunu da şuraya alalım. Şöyle alalım bu yazıyı. Bak, burada istediğimiz gibi uzun yazabiliriz. İngilizceden çevrilmiş yazısı var ama şunu kaldırsak çok daha iyi olur bizim için. Tamam. Bunları şimdi düzgünce yazabiliriz. Yok, bunu değil. Tabii ki de Amesis. Şöyle seç. Siyah da yine seçtik. Mükemmel. Şimdi bunları ne ekliyoruz biliyor musunuz? Geçişler kısmından dönüşüm, yani morph efekti ekleyeceğiz. Haberiniz olsun. Bu yazıları bu arada şöyle de yapabilirsiniz. Bu çünkü bak, fark ettiyseniz bir hemen alalım. Bak, bu şekilde alıyor. Bu yazıyı mesela şöyle yaparsın. Biraz uzaklaştırayım. Böyle kaydırırsın. Tamam mı? Bunu kopyalarsın. Yapıştırırsın. Şu altta olur. Pardon, kusura bakmayın. Şöyle alalım. Bunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bunu böyle al. Bunu buraya getir. Heh. Tamam. Bakın şimdi olacak. Hatta şunları da yapalım isterseniz. Daha mantıklı olur bizim için. Şunu da şuraya mesela aldık. Mesela bu da yukarı çıksın. Pardon, burada yukarı çıksın. Yanlış bir şey yaptıysam kusura bakmayın. Olur böyle hatalar. Düz bir şey, çizelge olmaması açısından. Şöyle gösterelim. Ne oldu? Yana kaydı, böyle bir oldu. Efekt oldu. Sonra o kaydı, oraya kaydı. İşte bu da tabii ayarlamadık bunu. Bu da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın.